Herkese selamlar. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Ben Dino Jace. Efendim bugün önemli bir konu seçtim sizler için. Amerika'ya gelmek isteyenler için soru işaretlerini biraz azaltmak amacıyla Amerika'da bir ay boyunca temel masraflarımızda ne kadar harcamalar yapabiliyoruz ve elimize ortalama ne kadar para kalır? Bunu tartışacağız. Tabii ki bir parantez açacağım. Çünkü her eyalete göre değişir. Yani New York'taki asgari ücret farklı, kiraları farklı, Kaliforniya aynısı. İşte ben biliyorsunuz Florida'nın Orlando bölgesindeyim. Ama Miami'de farklı. Mesela Miami benim evime 4,5 saat, 5 saat ama farklı. Ben Orlando bölgesini sizlere anlatacağım. Hani sizler de ortalama bir fiyat çıkartırsınız diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar Orlando'da asgari ücret 1 saatlik 8,75 sent. Ama çok nadir insan çalışıyor. Tabii çalışanlar da var, saygı duyuyorum ama hani işte kaçak olan, öğrenci olan arkadaşlar 8,75'e çalışıyor. Biz bugün şöyle bir şey yapacağız. Ortalama 15 ile 16 dolar saatlik bir ücret hesaplayalım. İşte haftada 40 saat overtime yapmayan, yani ortalama 2400 dolardan baz alalım biz bunu. Şimdi 2 kişi farz edelim evde çalışan ve 4 kişilik bir aileden bahsedelim. Biraz da kendimden de örnekler vereceğim. Yani oraya kendi ailemdeki işte aylık harcamalarımdan da örnekler vereceğim. Yani 2400 çarpı 2 yaptığımız zaman bir eve diyelim ki 4800 dolar para giriyor. Şimdi tamam güzel girdi ama ne kadar harcayacağız? Şimdi önceki videolarımda biliyorsunuz arkadaşlar işte bu arkamda gördüğünüz sitede ortalama benim oturduğum daireler 1300 ile 1500 dolar kirası. Biz bunu 1300 dolar yapalım arkadaşlar. Aylık 1300 dolar bir kere kiraya gitti. Tabi bu 1500 de olabilir, 1200 de olabilir. Yani bu sizin tutacağınız evin odaları işte büyükse ya da çoksa, fazlaysa tabi fiyatlar değişiyor. Şimdi kiraya 1300 dedikten sonra efendim ikincisi ise elektrik. Elektrik ortalama 125 ile 175 dolar. Yaz kış klima açıyoruz biz burada. Ben onu 150 dolar olarak baz alacağım ama sizlere bir tüyo vereyim burada. Şimdi her evde %80 evlerde kurutma makinesi ve çamaşır makinesi var. Siz kurutma makinesini ne kadar çok açarsanız dehşet bir elektrik harcıyor. Mesela ben ne yaptım? Amazon'dan askılık aldım böyle 4 ayaklı. Balkona koyuyorum. Zaten hava sıcak. Asıyoruz. 2 saat sonra zaten kuruyor. Ve kurutucuların da zararı var. Yani şu gömlekler falan yıkandığı zaman hem kırışıyor hem de çekiyor kendi. Yani o yüzden kurutucuyu kullanmıyoruz arkadaşlar. O yüzden kurutucu kullanmamaya çalışın. Ütü yerine buharlı ütüler var. Onlar daha az elektrik harcıyor. Yani bunlar aylığa vurduğunuz zaman bir 25-30 dolar cebe indiriyorsunuz arkadaşlar. Yıllığa vurduğunuz zaman da yani araba taksiti ödersiniz. İşte ne bileyim çocuğunuza bir şeyler alırsınız. Sonra su. Şimdi ben burada su parası vermiyorum ama ol diye single house'a geçtiniz diyelim. Yani ortalama 50 dolarla 75 dolar ya da 100 dolar arası tutuyor. Biz bunu 50 dolara hesaplayalım arkadaşlar. Su 50 dolar. Çünkü normalde su fazla gelmiyor. Yani her gün bahçenizi sulamadığın sürece eğer havuzunuz yoksa single house'ta hani bu tür yerlerde de apartmanlarda da zaten su parası vermiyoruz biz. 2 tane sağlık ben almıştım. Bir normal genel sağlık, bir de diş için ekstradan Florida Blue'dan almıştım. 4 kişilik bir ailenin yıllık income'ına göre tabii değişiyor bunlar arkadaşlar. Yani 50 dolardan başlıyor 200 dolara kadar sağlık sigortası var. Ben ortalama 100 dolar çünkü ben 100 dolar ödüyorum sağlığa. Dişe de ekstradan yine 100 dolar ödüyorum. Yani dişe gitseniz de gitmeseniz de arkadaşlar o 100 doları veriyorsunuz ama tabii faydaları çok. Yani normalde bir diş çekimine gittiğiniz zaman eğer sağlık sigortanız yoksa dişle ilgili 400-500 dolara falan diş çekiyorlar ama sağlık sigortası olunca bu otomatikman 50-75 dolara falan düşüyor. O yüzden mecburen sağlık sigortası yapmak zorundasınız. Yani Türkiye'deki gibi burada işte ben işveren bana benim sigortamı yapsa yapan var mı? Var arkadaşlar. Büyük firmalar yapıyor ama normal bir restoranta girdiğiniz zaman çok nadirdir. Öyle sigortanızı yapacak, sağlık sigortası yapacak firmalar çok azdır. Sonra en önemlisi araba burada mecburi. Yani araba aldığınız zaman bunun sigortaları var. Onu ödemek zorundasınız. Arkadaşlar ben 110 dolar ödüyorum sigortayı. Ortalama da zaten 100 ile 150 dolar arasıdır. Eğer ehliyeti yeni aldıysanız arkadaşlar sigorta
aylık ücretinizi fazla ödüyorsunuz. Çünkü acemi şoför olarak görünüyorsunuz onların gözünde. Bir de arabanın tabii mili ve yaşı da çok önemli. Markası da önemli. Eğer ultra lüks bir araba alıyorsanız ve yani nasıl diyeyim size, biraz böyle Mustang, işte hız yapabilecek, işte Camaro gibi, hani bu adam hızlı kullanır, işte bu adam kaza riski vardır, işte yeni ehliyeti aldı diye maalesef sigortaları yüksek tutuyorlar. O yüzden ben ortalama $110 dedim. Arkadaşlar, internet, iki türlü seçenek var. Eğer evinizde öğrenci yoksa her ay $49.90 ödüyorsunuz. Spectrum diye bir internet firması var. Ben onu kullanıyorum ama benim evde öğrenci olduğu için arkadaşlar ben $19 ödüyorum. Öğrenci indiriminden yararlanıyorum. Yani diyelim ki sizin evinizde öğrenci yok. $50 internete gidiyor. Sonra mutfak masrafı arkadaşlar. Yani mutfak masrafı tabii sizin zevkinize kalmış bir şey ama işte unu, şekeri, yağ, yumurtası falan hesaplarsak aylık ortalama 600 ile $700 tutar. Ama yok ben her gün et yemek istiyorum, işte her gün kıyma yemek istiyorum, tavuk yiyeceğim derseniz, biraz lükse kaçarsanız ortalama $1000 da mutfak masrafı tutuyor. Biz yine bunu 1000 yapalım çünkü et yenir yani. Gelsin, bakın arkamda da ızgara var. Yani et olsa hemen şurada yapayım sizlere. Efendim, giyim ve özel dediğim bir parantez açtığım bir bölüm var. Yani özel dedim işte haftada bir kere dışarı restoranta gittiğiniz zaman 4 kişilik bir normal restorandaki masrafınız $150 tutar. İşte çocuğunuz okula gidiyorsa onun kıyafetleri, işte ne bileyim, kıyafetler de ortalama $500 falan tutuyor. Şimdi buraya hesapladığımız zaman arkadaşlar $3.360 yapıyor. $4.800 demiştik. 2 kişi $2.400'dan. 3.360'ı düştüğümüz zaman $1.440 para yapıyor arkadaşlar. Cebimize kalan para. Sevinmeyin hemen. Ol diye sigara içiyorsunuz. Diyelim ki eşinizle beraber içiyorsunuz. Bir $400 da öyle düşün aylık. Kaldı mı $1000? Biraz içkiyi de seviyorsanız arkadaşlar, 500 öyle gittiğini farz edin. Sizin cebinize $500 kalıyor. Büyük para mı bir ay için? Değil tabii ki. Yani yıllığa vurduğun zaman $6.000 kenara atıyorsunuz ama $6.000 ister istemez bir yere yine harcıyorsunuz. Arabayı yükseltiyorsunuz. İşte bir şey bozuluyor, televizyon bozuluyor, yenilisini alıyorsunuz vesaire vesaire derken o para da gidiyor. Yani burada aşırı her gece dışarı çıkarsanız, işte her gece alkol tüketirseniz, İçenlere de saygı duyuyorum. Ben de içiyorum arkadaşlar. Tabi bu benim 2400'ü benden baz almayın. Benim kazandığım para bu değil. Ben ortalama bir fiyat söyledim. Sigara da içiyorsanız arkadaşlar, ister istemez bu $1440 yok oluyor. Ekstra ikinci iş yapabilirsiniz. Yani 2400 bir de ekstra iş yaparsanız, işte atıyorum ki $1000 da öyle gelse 3400 para yapıyor. 3400 de eşiniz alsa 6800 lira para yapıyor. O zaman işte 2000-2500 civarı para kalır. Hani her gün içki içtiğinizi farz edin, sigara içtiğinizi farz edin. Yine 1000 lira her ay cebinizde kalır. 1000 lirayla da işte 12 ay boyunca topluyorsunuz. Türkiye'ye gidiyorsunuz, geliyorsunuz, o para da gidiyor. Çünkü biletler çok pahalı. Şu anda $1150 sadece bir kişi gidiş geliş Miami'den. Aktarmalı biraz sıkıntılı oluyor bu pandemiden dolayı. Biz o gün işte bu sene gitmeyi düşündük Türkiye'ye. Ama pandemiden dolayı işte maalesef gidemedik. Bir hesap yaptık. $6.000 yakın uçak biletleri tutuyor. Bir 6.000-7.000 de orada harcasak yani bir $12-13.000 bize mal olacaktı. İyi ki de gitmedik. O parayı biriktiriyoruz şimdi. Allah nasip ederse ev alacağız. Ev konusunu istiyorsanız sizlere bir emlakçı bir arkadaşımla ev nasıl alınır, bununla da ilgili sizlere bir video çekebilirim. Ve bir önceki videoda Amerika'daki YouTuber'lara ne oluyor dediğim adlı videoda, bu arada karıncalar her yerim bir yerindi. Her yer karınca. O videoda da arkadaşlar dislike atan olan arkadaşlarımız var. Canları sağ olsun ama beğeniler çok geldi ve yorumlarda gördüğüm kadarıyla doğruyu anlatmışım ve haklısın diyen çok arkadaşımız oldu. Ve hatta videoda ismini söylediğim arkadaşlarım da teşekkür yazılarını ilettiler. Ben huzurunuzda tekrar o arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benim arkadaşlarımsınız, iyi ki benim kardeşlerimsiniz. Efendim, bir videonun daha sonuna geldik. Efendim, görüşmek üzere. Hoşça kalın.